Amerikalılar gerçekten bu kadar cahil mi? Durun hemen klavyelere sarılıp linç etmeye başlamayın. Genelleme yapmanın ne kadar tehlikeli ve yanlış olduğunu biliyorum. Bu videonun amacı bütün Amerikalılar aptaldır demek değil. Asla. Ama ortada bir gerçek var. Dünyanın geri kalanında Amerikalıların coğrafyadan, tarihten, hatta kendi ülkeleri dışındaki herhangi bir şeyden bir haber olduğuna dair yaygın bir algı var. Peki bu algı nereden geliyor? Sadece bir klişe mi yoksa bu dumanın çıktığı yerde gerçekten bir ateş var mı? İşte bu videoda bu algının köklerine ineceğiz. Sokak röportajlarındaki o meşhur Avusturya nerede sorularının arkasındaki sistemsel nedenleri deşifre edeceğiz ve en sonunda işin aslının ne olduğunu masaya yatıracağız. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bol bol hadi canım diyeceğiniz bir yolculuğa çıkıyoruz. 1. Meşhur coğrafyanın felaketleri. Konuya en eğlenceli yerden girelim. Coğrafya. Hani şu meşhur sokak röportajları vardır. Sunucu eline bir dünya haritası alır ve sorar. Bana haritada İran'ı gösterir misiniz? Ve adam şöyle bir cevap verir. Şurası mı? Meksika'nın yanı. Hayır, orası değil. Afrika'yı bir ülke sananlar mı dersiniz? Avrupa diye bir kıtanın varlığından emin olamayanlar mı? Gülüyoruz, eğleniyoruz ama bu durumun altında yatan çok ciddi sebepler var. Bu insanlar aptal değil. Sorun sistemin ta kendisinde. Ve bu bizi ilk durağımıza getiriyor. Eğitim. 2. bölüm. Her eyalet kendi kafasına göre eğitim sistemi. Amerika'da bizim anladığımız anlamda merkezi bir eğitim sistemi yok. Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı çıkıp tüm ülkede müfredat bu olacak diyemiyor. Her eyalet, hatta bazen her şehir kendi eğitim sistemini, kendi müfredatını, kendi kitaplarını belirliyor. Düşünün, Texas'ta okutulan tarih kitabıyla Kaliforniya'daki arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Birisi Amerikan tarihinin ultra milliyetçi bir kahramanlık destanı gibi anlatılırken diğeri daha eleştirel yaklaşabiliyor. Dünya tarihi ve coğrafya dersleri ise genellikle öylesine okutuluyor. Öncelik her zaman Amerikan tarihi ve Amerikan coğrafyası. Hal böyle olunca ne oluyor? Öğrenci için dünya Amerika ve geri kalanlar olarak ikiye ayrılıyor. Geri kalanların nerede olduğu, ne yaptığı, ne tarihi olduğu pek de önemli olmuyor. Çünkü sistem onlara şunu fısıldıyor. Siz dünyanın merkezisiniz, diğerlerini bilmeseniz de olur. 3. bölüm. Haberler. Dünya Amerika'dan ibarettir. Peki okul bitti. İnsanlar cahil mi kalacak? Tabii ki hayır. Haberler var, medya var değil mi? İşte orada da ipler kopuyor. Hiç Amerikan haber kanallarını açıp bir saat izlediniz mi? Sanki dünya Amerika'dan, hatta sadece bulundukları eyaletten ibaret. 50 dakika boyunca Teksas'taki bir kasırgayı, Kaliforniya'daki bir yangını, Florida'da bir timsahın havuza girmesini konuşurlar. Kalan 10 dakikadaysa ya başkan bir tweet atmıştır ya da siyasi bir skandal patlamıştır. Dünyanın geri kalanında ne olduğuna dair bir haber görmek mi? Ancak ve ancak Amerika'yı doğrudan ilgilendiren bir savaş veya bir felaket varsa anca o zaman. O da bizim çocuklarımız orada veya bu durum benzin fiyatlarını nasıl etkileyecek perspektifinden verilir. Yani Ukrayna'daki savaş Ukraynalılar için değil de Amerikalıların cebi için bir haberdir. Bu bir medya balonu. Bu balonun içinde yaşayan ortalama bir Amerikalı için dünyanın geri kalanı hem çok uzak hem de çok önemsiz bir hale geliyor. Merak etmiyor. Çünkü medya ona merak edilecek bir şey sunmuyor. Bölüm 4. Madalyonun diğer yüzü cahil mi ilgisiz mi? Tamam yeterince gömdük. Şimdi bir de madalyonun diğer yüzüne, yani işin amasına bakalım. Bu ülkedeki insanlar gerçekten toptan cahil olabilir mi? Mümkün değil. Dünyanın en iyi üniversiteleri nerede? Harvard, MIT, Stanford. Silikon Vadisi'ni kim kurdu? Uzayda roketleri kim gönderiyor? Popüler kültür, sinema, müzik, bugün izlediğimiz, dinlediğimiz şeylerin yüzde kaçı Amerika'dan çıkıyor? Mesele şu ki Amerika homojen bir yer değil. İnanılmaz zeki, kültürlü, dünyayı gezmiş, birkaç dil bilen bir kesimle tek derdi bir sonraki ayın kirası olan bir kesim aynı ülkede yaşıyor. Bizim genellikle dalga geçtiğimiz o sokak röportajlarındaki insanlar genellikle ikinci gruba ait. Yani sorun belki de cehalet kelimesinde değil. Sorun sistemsel olarak beslenen ilgisizlik ve meraksızlık. American Exceptionalism denilen bir kavram var. Yani Amerika'nın dünyanın geri kalanından farklı, daha üstün ve bir yol gösterici olduğu inancı. Bu inançla büyüyen bir nesle neden başka bir yeri merak edesiniz ki? Zaten en iyi yerde yaşıyorsunuz. Mesajı veriliyor. Sonuç, peki ne yapmalıyız? Sonuç olarak Amerikalılar cahil demek kocaman bir resmi tek bir fırça darbesiyle boyamaya çalışmak gibi. Yanlış ve haksız. Ama Amerikan eğitim ve medya sisteminin yarattığı balon, insanların dünyanın geri kalanına karşı inanılmaz
inanılmaz bir ilgisizlik duymasına neden oluyor dersek, işte o zaman hedefi 12'den vurmuş oluruz. Aslında bu durum sadece onlara özgü de değil. Küreselleşen dünyada hepimiz kendi algoritmalarımızın, kendi medya balonlarımızın içine hapsolma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Onların durumu sadece çok daha büyük ve bariz bir ölçekle yaşanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Benim kaçırdığım noktalar var mı? Amerikalılar hakkında bu algı sizce de adil mi? Yoksa dibine kadar haklı mıyım? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında medeni bir şekilde tartışalım. Bu tarz konuları deşmeye devam etmemi istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve o minik bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.